Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 3. lemaya devam ediyoruz. 3. lemanın 3 nüktesinden 2. nüktesini okuyor idik, yarım kalmıştı. Bu 2. nüktede insanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var deniyor. Ve her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm edip sevebileceğini, aksi halde sevemeyeceğini, bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanları olduğunu, bunları açıklamıştık. Gerçek beka aşkı, bir de çakma sonsuzluktan söz etmiştik. Bunları karşılaştırmıştık. Gerçeğini bulamayan çakmalarla, yani beka tevehhümüyle aldanarak hayatını ancak idame ettirebilir. Çünkü insanın kalbinin en büyük arzusu, en şiddetli isteği, adeta kalbin demirlediği bu beka, sonsuzluk meselesi halledilmedikçe insan yaşayamaz. Yaşam bir noktada ona bağlı demiştik. Burada esasen sonsuzluğun geleceğine birçok delil var. Ahiretin bize verileceğine akli deliller ama bunlardan bir tanesi de konu gereği bizzat bu bizdeki beka aşkı. Çünkü bu nereden geliyor, yani bunun kaynağı ne diye düşündüğümüz zaman ancak beka aşkını verenin baki olan bir zat olabileceğini, sonsuzluğun sonsuz olandan gelebileceğini, çevremizdeki varlıkların bu özelliğe sahip olmadığını görüyoruz. Madem ondan gelebilir, o vermiş bize, öyleyse o bizi aldatmaz. O bize vermişse demek ki karşılığını vermek için vermiş. Vermek istemeseydi istemek de vermezdi şeklinde bunu formülleştirmiştik. Her şey kaynağından gelir. Değil mi? Su kaynağından, ışık kaynağından, para kaynağından gelir. Bizdeki bu duygular, latifeler, bunların da bir kaynağı var. Mesela irademiz cüz'i bir iradedir. Külli iradeden geliyor. Külli iradenin bize verdiği, onu anlamamız için ona ait bir özelliktir. Görmemiz onun görmesinden, işitmemiz onun işitmesinden. İşte gücümüz, kuvvetimiz, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyoruz ya, onun gücünden, kuvvetinden geliyor. Aynı şekilde kalbimizdeki sonsuzluk arzusu da ondan geliyor. Sonsuz olandan geliyor. Bu sıralarda liselerde felsefe dersleri görenler bilgi felsefesi görüyorlar. Epistemoloji deniyor. Bilgi felsefesinde bilginin gerçek olup olmadığı tartışılmış. Yani gerçek bilgi var mı? Hakiki bilgi var mı? Yoksa gördüklerimiz bir simülasyon mu? Yahut simülasyonsa kimin simülasyonu? Ne kadar inandırıcı olabilir? Mesela bazıları demişler ki rüya görüyoruz. Gerçek sanıyoruz. Sonra uyandığımızda rüyaymış diyoruz. Gerçek olmadığını anlıyoruz. Hayat da upuzun bir rüya olabilir mi? Bir gün belki uyanacağız ya tüm yaşadıklarımız. Değil mi? Bazıları da diyor zihnimizin projeksiyonları, yani zihnimizin ürettiği şeyler, beynimizin filan simülasyonları filan gerçek olup olmadığını tartışmışlar. Yani insan gerçekten gerçek varlığa ulaşamazsa bu sefer gerçek sandığı şeyleri de böyle tartışmalı hale getiriyor. Çünkü tüm gerçeklerin temelinde Allah'ın varlığı gerçeği olduğunu bilmeyen, görmeyen bu sefer gerçek dediklerini de oturtacak bir yer bulamıyor ve böyle şüphelere düşebiliyor. Bana sorduklarında diyorum ki gerçek bilgi var mı? Gerçek bir yaratıcı varsa ve bilgilerimiz
ondan gelen bilgiler ise gerçektirler. Yani böyle emin olabiliriz. Yoksa gerçekliğine inanamayız. Yani kendi varlıklarından bile şüphe etmişler. Var mıyız, yok muyuz diye tartışmışlar. Yani varlığımız ne kadar gerçek diye tartışmışlar. Bazıları kendilerini bile inkar etmiş. İşte bu yüzden yani felsefede böyle şüphecilik var. Descartes, yeni çağın kurucusu kabul edilen Batı'da, Descartes, İmam Gazali'nin bir muhakemesinden kopyalayarak, yola çıkarak, önce İmam Gazali, Descartes'tan çok yüzyıllar önce bunu bu şekilde temellendirmiş. Şöyle bir muhakeme yürütüyor. Tamam diyor, yani her şeyden şüphe edeyim ben ama diyor, şüphe ediyorsam, şüphe eden kendimden şüphe etmemem lazım. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünüyorum, öyleyse varım. Meşhur sözü böyle doğuyor. Çünkü her şeyden şüphe etsem bile var mıyız, yok muyuz? Yani şüphe, ben var olmasaydım şüphe de edemezdim. Madem şüphe ediyorum, şüphe etmek düşünmektir, düşünüyorum, öyleyse varım diye. Önce bir çift ayağının sağlam basacağı bir zemin buluyor. Sonra ikinci adımda ben varsam diyor, işte bende bir mükemmellik fikri var. Öyleyse bu fikir ancak mükemmel olandan bana gelebilir. Çevremdeki varlıklar ben eksiğim diyor. Yani onu ne ben üretmiş olabilirim, ne çevremdeki varlıklardan gelmiş olabilir. Her şey kaynağından gelir. Mükemmellik fikri de mükemmel olandan, kemal sahibinden gelir diyor. Öyleyse Tanrı da var diyor. Üçüncü adımda ise o zaman gördüklerim de diyor, Tanrı varsa onun bana gösterdikleri, beni görecek şekilde yarattığı bu dünya da gerçektir diyor. Çünkü o beni kandırmaz diyor. Kandırsa zaten mükemmel olmaz diyor. Böylece dünyanın da, yaşadıklarımızın da, hayatın da gerçekliğine ulaşıyor 3 adımda. Şimdi buradaki bu sonsuzluğa ulaştıran, sonsuzluğun da delili sayılan ona benzer bir akıl yürütmedir. Madem bende sonsuzluk fikri var, değil mi? Bu fikri bana nereden geliyor? Sonsuzluk fikri, kemal, mükemmellik düşüncesi gibi. Değil mi? Her şey kaynağından gelir yani. Mükemmellik fikri mükemmelden gelir. Onun gibi bendeki sonsuzluk fikri de, düşüncesi de bana ancak sonsuz olandan gelir. Sonsuz olanın bana verdiği bir fikirdir bu. Ressamın resminin altına imza atması gibi beni yaratırken zihnime, kalbime attığı bir imza gibidir yani. Sonsuzluğun, sonsuz olanın imzasıdır benim kalbimdeki sonsuzluk fikri, aşkı beka. Öyleyse o bana vermişse karşılığını da verecek demektir. Çünkü o beni kandırmaz, o eksiksizdir. Yani sonsuzluk fikrini bana verip de sonsuzluğu benden esirgeyecek olması bir noksanlıktır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Öyleyse sonsuzluk bana verilecektir. Yani bizzat bu fikirden, bu düşünceden hareket ederek sonsuzluğun verileceğini böyle ispatlıyor. Yani tıpkı işte mide vermiş, midem değil mi? Mesela beni diyelim mideme susuzluk yaşatıyor. İnsan susayan, acıkan bir varlıktır. Acıkan ve susayan bir varlık olarak beni yarattığı halde açlığımı ve susuzluğumu giderecek suyu ve gıdaları bana vermeseydi ben ne yapacaktım o zaman? Değil mi? O zaman haksızlık olurdu. Yani madem ki ya acıkma duygusu vermeyecekti ya da açlığımı giderecekti. Dolayısıyla acıkma duygusunu verdi, açlığımı da giderdi. Susama özelliği verdi. Susuzluğumu suyu yaratarak giderdi. Değil mi? Gözlerimi verdi, göreceğim dünyayı yarattı. Kulaklarımı verdi, kulaklarımın ihtiyacı olan sesleri yarattı. Dil verdi, tatları yarattı.
Yani ne verdiyse bana karşılığını verdi. O zaman kalbime sonsuzluk arzusu verdi. Öyleyse bunun da karşılığı olan sonsuz hayatı verecektir. Çünkü diğerlerine göre zaten sonsuzluk arzusu çok daha temel bir arzudur. Varoluşsal bir ihtiyaçtır, ontolojik bir ihtiyaçtır. Yani onu karşılamaması mümkün değildir diye bu fikirden, bu düşünceden sonsuzluğun verileceğini de ispatladı. İşte buna bu ikinci nüktede temas edildi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çok hayati bir cümle var. Madem insan bekaya aşıktır, bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Bu bekaya aşık olmasını da önce biraz anlamamız lazım. Bir nebze üzerinde durmuştuk ama bekaya aşıktır ne demek insan? Aşk ne demek bir defa? Şimdi aşk, aşkın olmak, daha fazlasını istemek demektir. Mesela aşka hudut çizilmiyor mihriban diye bir şiir var ya, bestelenmiş. Dolayısıyla hep daha fazlasını ister. Mesela burada diyelim ki beni izleyen 10 bini aşkın kişi var desem, yani 10 binden daha fazla anlaşılır, daha çok. İşte aşka sarmaşık da diyorlar. Sarmaşık da öyledir yani. Hep daha yükselmek ister. Bir ağaca böyle tutundu mu bütünüyle onu kavramak ister. Bütün dallarını, hatta ağacın dallarından yukarı çıkmak ister. Bir duvara tırmandı mı duvarı tamamen kaplar. Daha üste çıkmak ister. Şimdi dolayısıyla daha fazlasını istemek duygusu demek ki bizde aşk budur, aşkı beka budur. Daha fazlasını isteyen varlıklarız. Yeterimiz yok bizim. Yani bu kadar yeter demiyoruz. Değil mi? Hadislerde de geçiyor. Bir vadi dolusu altını olsa insanın ikincisini ister. Bir vadi dolusu altın ya yeter demez. Diyorlar mı yani dünyanın zenginleri şimdi? Kazandıkça daha çok kazanmak istiyorlar. Kazanma hırsları artıyor. Kazanma istekleri çoğalıyor. Yani çünkü insanın duygularına Allah sınır koymamış. Sınır koymamış. Şimdi bu aşkı bekadır. Çünkü niye bize verilmiş bu? Sınır koyulmamış. Hep daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlasını isteye isteye, yani düşünelim nereye kadar, daha fazlası olmayan ne varsa ona ulaşmak isteği aslında bu. Daha fazlası olmayan şey sonsuzluktur. Sonsuzluğun daha fazlası yok. Sonsuzluğa ulaştı mı yani bütün nehirler küçük, büyük, uzun, kısa nehirler denize doğru akarlar. Değil mi? Denize doğru çoğala çoğala, çağlaya çağlaya ama denize ulaştılar mı sakinleşirler. İnsanın da bu hep daha fazla isteyen, daha fazlasını arzulayan duyguları, istekleri, hırsları ancak sonsuzluk denizine ulaşınca teskin olur. Zaten bunun için verilmiş bize, sonsuzluğu arayıp bulsun ve sakinleşsin, tatmin olsun diye. Sonsuzlukla insan doyar ve tatmin olur. İşte bu sonsuzluk arayışı, aşk-ı beka bizde böyle tezahür ediyor. Hep daha fazlasını isteyen bir özellikte oluşumuz aşk-ı bekanın ta kendisidir. Şimdi bu madem böyle, bak tekrar okuyorum, madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Bütün kemalatı ve lezzetleri bekaya tabidir. Kemalat ve lezzet dünyada aradığımız şeydir. Değil mi? Herkes bunları arıyor. Lezzetler, lezzetlerini artırmak ve kemalat sahibi olmak. Yani insanlığını büyütmek, yüceltmek, geliştirmek. Şimdi bu madem bekaya aşık insan ancak sonsuzluğu bularak tam lezzet alabilir ve kemalat sahibi olabilir.
Sonsuzluğu bulmadıkça demek ki dünyadan da lezzet alamaz ve kamil bir varlık, bir insan olamaz. Olamaz. Çünkü bu aşkın tabiatında var. Yani insan aşık oldu mu, beşeri aşıklarda bile bu böyledir bakın. Aşık olanlar bilirler. Bir insanın, aşık olan bir gencin, şimdi bütün her şeye bakışı, her şeyi yorumlayışı o penceredendir. Yani aşkı konusunda bir problem varsa, bir sorun varsa, bu insanın diğer bütün durumları iyi de olsa, o yüzü asıktır ya. Ama aşkı konusunda problem yoksa, değil mi? Oradan bir elektrik almışsa, bu takdirde başka sorunlarını şey yapmaz yani, o önemsemez. O asıl olan, değil mi? Aşkıdır. Aşk olsun deriz yani. Aşk olunca çünkü bütün sorunlar biter. Aşk olsun. Şimdi öyle. Çünkü beşeri aşklarda bile bu böyleyse, beka aşkında işte bu daha esaslıdır. Beka aşkında. Yani beka aşkı varsa kemalat ve lezzet vardır, mutluluk vardır. Beka aşkı konusunda insanın sorunu varsa, yani aşkı bekayı çözememişse, sonsuzluğu bulamamışsa bu sefer ya daha önce söylediğimiz gibi sahte sonsuzluklarla, çakma sonsuzluklarla oyalanmaya çalışacak, kendini oyalayacak ki çokları bunu seçiyor. Yahut da gerçek sonsuzluğa ulaşarak problemlerini çözecek. Başka türlü kemalat ve lezzet bulamaz. Ya insan o zaman bu aşk-ı beka demek ki insanın dünyadaki hedeflerine ulaşabilmesi için de halledilmesi gereken bir meseledir. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, bak bütün diyor, kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem, peki bu beka sorununu nasıl çözecek? Beka sorunu diyoruz ya ülkelerin bile. Beka sorununu nasıl çözecek? Madem beka Baki Zülcelal'e mahsustur, değil mi? Tek baki olan Allah'tır, yaratıcıdır. Ezeli ve ebedi olan. Beka Baki Zülcelal'e mahsustur. Ve madem Baki'nin esması Bakiye'dir, isimleri de Baki. Ve madem Baki'nin ayneleri Baki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o Baki'ye karşı alaka peyda etmektir. Beka sorunu böyle çözülür. Bekanın, yani beka isteğinin kaynağını bularak, baki olan Rabbini bularak, onunla bağını güçlendirerek, onun esmasına yapışarak çözülür. Evet, o zaman elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. Ya her şeyi insan ebedileştirmek istiyor, değil mi yani? Seni sonsuza kadar seveceğim diyor. Dostluğumuz hiç bitmeyecek diyor. Değil mi? Ya ailesiyle, sevdikleriyle, dostlarıyla, dünyadaki anılarıyla insan ölümsüzleşmek ister. Dolayısıyla bunun bir yolu var. Bir yolu da sevdiği her şeyi Allah için sevmektir. Bekayla, bakiyle bağlantısını kurarak o çerçeve içerisinde dünyasında yaşatmaktır. Evet.
baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı, o beka arzusunu onunla tatmin ediyor. Üçüncü nükte, şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer. Fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde, kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Kalbin hayatı. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, yani büyük bir daire, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti sübhaniye ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle şu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder. Fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder. Ya bunun için kalbin ve ruhun hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye, kalbi ve ruhu hayatlandıran Allah'ı bilmek, Allah'ın marifetine ermek ve muhabbetine ulaşmak, ubudiyeti sübhaniye ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle Rabbini bulmak, bu suretle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü içine almış olur ve ebedi ve baki bir ömrü de netice verir, intac eder. Ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Yani fani ömrünü baki olan Allah'a bağladın mı o da bakileşir. Damla, yani damla, bir damla çöle düşerse hiç olur. Denize düşerse deniz olur. Okyanusa düşerse okyanus olur. Değil mi okyanusa? Biz damla gibi olan hayatlarımız, ömürlerimiz Allah'ın ezeli ve ebedi varlığına bağlandığında sonsuzlaşır. Evet. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. Bir önceki cümleden alalım. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok evvel, çok gün evvel ve çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, büyük geniş bir daire, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. İşte
bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti Rabbaniye ve ubudiyeti Subhaniye ve marziyat-ı Rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intaç eder, netice verir ve baki ve la yemut bir ömür hükmüne geçer. Evet, baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Allah'ı tanıma yolunda, onun rızası yolunda sarf ettiğimiz zaman saniyelerimiz seneler oluyor. İşte böylece fani ömür bakiye inkılap ediyor. Onun yolunda olmazsa, eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye la yemuttur. Yani la yemut ölümsüzdür. Çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. 100 senesi. Bir saniye hükmüne geçer. Onun için öbür dünyada, yani dünyada ne kadar kaldınız diye sorulduğunda onlara değil mi böyle bir kuşluk vakti kadar. Yani bütün bir hayat bakın oradan bir kuşluk vakti kadar gelecek, ancak o kadar kaldık diyecekler. Bazıları bir gün kalmışızdır ancak diyecekler en çok. Evet. Meşhur şöyle bir söz var ki, sinetül firaki senetun ve senetül visali sinetun. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur. Firakın, ayrılığın bir saniyesi bir sene kadar uzundur. Ve visalin, yani beraberliğin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün aksine diyorum ki, visal, yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde liveçillah bir saniye visal değil, yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencereyi visaldir. Yani Allah'la dostluk kurmuşsan, Rabbine kavuşmuşsan, Rabbinle berabersen bunun bir saniyesi bir sene değil, belki daimi bir pencereyi visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene, belki 1000 sene bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Ardul felati me'al a'dai fincanun semmül hıyati me'al ahbabi meydan hükmümüzü teyit ediyor. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki, fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer, hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Yani dünyada, dünya için sevilenler, Allah sevgisinden, muhabbetinden kopuk bağlanılanlar, değil mi? Fani aşklar, beraberlikler böyledir yani. Ne kadar uzun da sürse sonunda kısa gelip geçmiş, hasretli bir hayal ve esefli bir rüya gibi gelecektir. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde, yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil senelerdir. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak, ayrılık çendan bir saniyede olsa seneler kadar tahribat yapar. Ya, demek ki
O zaman kalpler buna dayanamaz yani. Kalpler ayrılıklara dayanamıyor. Firaklar kalbi yaralıyor. Sine hahem şerha şerha ez firak tabe goyem şerhi derdi iştiyak diyor Mevlana. Yani ayrılıktan sinem parça parçadır. Kalbi demek ki parçalayan, yaralayan bir durum. Bekayı isteyen bir kalbe firak, ayrılık çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Değil mi? O zaman nasıl dayanacak bunun ehli dünya yani? Bütün hayatı firaklarla dolu. Ayrılıklarla dolu yani. Ya her şey onun kalbini yaralıyor, parçalıyor. Evet. Bekayı isteyen bir kalbe firak çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Yani bir ayrılık ama yani diyelim ki bir gün oğlunu askere gönderiyor. Değil mi? Veya çocuğu okula gidiyor. Akşam oluyor. Gündüzden ayrılıyor. Sonbahar geliyor, yazdan ayrılıyor. Her ayrılık ona ya bir gün her şeyden ayrılacağız. Değil mi? Her şey fani. Her şeyden ayrılacağız. Yani geçici ayrılıklar, kalıcı, devamlı ayrılıkları zihnine düşürüyor. O zaman onun kalbi parçalanıyor. Onun için düşünmeme, sarhoş olma, değil mi? Yolunu seçiyorlar. Bilinçlerini düşman görüyorlar, iptal etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu dayanılmaz bir ıstıraba medar oluyor. Evet. Madem beka isteyen bir kalbe firak çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Firakla doludur. Dayanılmaz ıstıraplara yol açan ayrılıklarla doludur. Evet, burada şu mesele münasebetiyle deriz diyor. Bir hitap var. Ey insanlar diye başlayan bir hitap. Bunu inşallah bir sonraki derste okuyalım. Bu 3. lemma için bir ders daha yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir hitap. Yani bana kalsa elimden gelse böyle bütün dünyaya hoparlörler döşerip yani dağların tepelerine, denizlerden gelecek, böyle göklerden, yıldızlardan gelecek. Bütün dünyaya her gün böyle anons yapar gibi bu hitabı yapardım. Ey insanlar diye. Nasıl bir hitap bu? Bir sonraki derste okuyalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.